Herkese merhabalar. Bu videoda Amerika'da iltica başvurusunu yaptıktan sonra ve görüşmeye kadar süreç nasıl ilerliyor, nelere dikkat etmeniz lazım bunlara değineceğim. Videomuza başlamadan eğer daha önce tanışmadıysak ben Okan Şengün, Amerika'da 10 yıldır göçmenlik avukatlığı yapıyorum ve sizden gelen sorulara YouTube videolarımda ya da Instagram hesabımda cevap vermeye çalışıyorum. Sizlere Amerika'daki iltica prosedürünü anlatıyorum. Öncelikle iltica başvurusunu yaptıktan sonra size bir mektup geliyor. Bu mektupta diyor ki iltica başvurunuzu aldık. Artık Amerika'da iltica başvurunuz hakkında son bir karar verilene kadar kalabilirsiniz. Bu ilk mektuptan sonra gelen ikinci mektupta ise sizi parmak izine çağırıyorlar. Bu randevuya gidiyorsunuz, orada 10 parmak izinizi alıyorlar ve resminizi çekiyorlar. Bu prosedür sizle ilgili geçmiş taraması yapmak için. Herhangi bir cezai durumunuz ya da terörist organizasyonuna üyeliğiniz var mı yok mu bunu öğrenmek için. Bazı insanlar karıştırabiliyor. Şu aşamada bu bir görüşme değil. O sırada iltica başvurunuzun esasına ilişkin herhangi bir soru sorulmuyor. Zaten o parmak izi randevusundaki memurlar iltica memurları da değil. Artı orası iltica ofisi de değil. Farklı bir binada genelde yapılıyor bu parmak izi randevuları ve 5-10 dakika arası sürüyor. Parmak izinizi verdikten sonra size üçüncü bir mektup gelecek. Orada size bir gün ve saat veriyorlar ve sizi iltica görüşmenize çağırıyorlar. İşte bu sizin esas iltica görüşmeniz. Arkadaşlar bu görüşme kağıdını almanız çok önemli. Bu görüşme çağrısı sizin göçmenlik ofisine verdiğiniz adresteki posta kutusuna geliyor. O yüzden iltica ofisinde sizin en güncel adres bilgilerinizin olması lazım. İnsanlar taşınabiliyorlar çünkü iltica başvurusu uzun sürebiliyor. O yüzden taşınır taşınmaz iltica ofisinde adresinizi değiştirdiğinize ilişkin bilgiyi güncellemeniz çok ama çok önemli. Şimdi AR11 denen bir başvuru formu var. Adres değişikliği yapmak için bu formu hem göçmenlik ofisine hem de ayrıca iltica ofisine ulaştırmanız gerekiyor. Bu işlem çok önemli çünkü genelde ilticaya başvuran insanlar bu kısmı kaçırıyor ya da unutuyor ve sonrasında görüşme mektuplarını da almamış oluyorlar. Ve görüşmeye gitmezseniz eğer iltica başvurunuz düşebiliyor. Bu arada bu tarz videoların daha sık gelmesini istiyorsanız lütfen bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi dediğim gibi iltica ofisinin sizin adresinizi bilmesi çok önemli. Adresinize posta yoluyla görüşme mektubu geliyor. Bu arada iltica ofisi size e-mail göndermez. Bu aklınızda olsun. Posta yani mektup yoluyla iletişim kuruluyor iltica ofisiyle. Size eğer iltica ofisindenim diye telefon ya da e-mail geliyorsa lütfen kişisel bilgilerinizi paylaşmadan önce bunun doğru olup olmadığını kontrol edin. İltica ofisi genelde sizi telefonla aramaz ya da size e-mail göndermez. Çoğunlukla bütün iletişim yazılı posta aracılığıyla yapılıyor. Ancak bazı özel durumlarda telefon edebiliyorlar ki o da zaten genelde avukatlara yapılıyor. Şimdi görüşme kağıdınız geldiği zaman şöyle bir durum var. Görüşmeden önce sizin dosyanızı destekleyen bütün belgelerinizin içeri verilmiş olması lazım. Bunlar nedir? Yazılı ifadeniz, şayet ifadeniz Türkçe ise bunun İngilizce tercümesi, arkadaşlarınızdan ya da ailenizden alabileceğiniz sizin ifadenizi destekleyen yazılı mektuplar, artı ülke koşulları yani Türkiye'de sizin iltica sebebinize dayalı yapılan kötü muameleleri gösteren raporlamalar, kimlik bilgileriniz, kimlik belgeleriniz, polisle sorun yaşamışsanız ya da hastanede medikal bir durumunuz olmuşsa hastane raporları ve polis raporları gibi belgeler. Evet, bu tarz dokümanların hepsi toparlanıyor. Eğer Türkçe ise bu dokümanlar İngilizceye çevriliyor. Çünkü iltica ofisine Türkçe doküman tek başına verilemiyor. Her yabancı dildeki dokümanın İngilizce tercümesinin olması gerekli. İltica ofislerinde şöyle bir kural var arkadaşlar. Görüşmeye yeni belge yani bu saydığım dokümanları görüşme günü götürürseniz randevunuz ertelenir. Görüşme günü yeni belge sunamazsınız.
İltica ofislerinin son teslim tarihleri var bu belgeleri sunmak için. Kural olarak şu anda 14 gün. Yani görüşmeden 14 gün öncesine kadar doküman verilebiliyor içeri. Ondan sonra verilemiyor. Pandemi sürecinde yalnız bazı iltica ofisleri görüşmeden 7 gün öncesinde bu tür dokümanları kabul ediyor. Bunu bilmenin yolu hangi iltica ofisine başvuru yaptıysanız o iltica ofisinin kurallarını araştırıp öğrenmek gerekli. Ama zaten avukatların bu kuralları biliyor olması lazım. Dediğim gibi görüşme öncesi bütün dokümanların içeri verilmiş olduğuna emin olun mutlaka. Görüşme günü yeni doküman götüremezsiniz. Hatta bazı avukatlar da bu hatayı yapıyor maalesef. Görüşme günü doküman götürüyorlar ve yeni doküman verdiğiniz zaman görüşmeniz erteleniyor. Ve yeni görüşme tarihiniz ne zaman gelir bilinmiyor. Yalnız şöyle bir örnek verebilirim mesela. Eğer resim verecekseniz görüşme günü 1-2 tane belki resmi o gün kabul edebilirler. Ya da yeni ülke raporlarını kabul edebilirler. Ama ana, detaylı, uzun dokümanları kabul etmiyorlar. Görüşmeniz ertelenir. Bu aklınızda olsun arkadaşlar. Pandemi öncesinde görüşmeler İlk başvuruyu yaptıktan 45 gün sonrasında gerçekleşiyordu. Ama şu anda maalesef bu şekilde olmuyor. Bunun iki sebebi var. Hem pandemi süreci görüşmeleri çok yavaşlattı hem de çok fazla başvuran olduğu için yeterli sayıda iltica memuru yok bu görüşmeleri yapacak. Şöyle ki siz başvuruyu yapınca dosyanız bir bilgisayar sistemine alınıyor ve o bilgisayar sistemi rastgele seçiyor görüşmeye alınacak dosyaları. Eğer şanslıysanız görüşme tarihiniz hemen gelebiliyor. Ama eğer bilgisayar seçmediyse bu sefer beklemeye giriyorsunuz. Görüşmenizin gelmesi bir anlamda şans eseri oluyor. Ancak beklemede olan dosyalarda görüşmeleri hızlandırmanın belli yolları var. Onları da sonraki videolarımda açıklayacağım. O yüzden lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. İltica başvuruları ve iltica prosedürü hakkında detaylı bilgiler içeren diğer videoları da kanalımda bulabilirsiniz. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz ve yeni bilgiler öğrendiyseniz lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız da yeni videolarımı kaçırmamış olursunuz. Eğer iltica ile ilgili başka sorularınız varsa lütfen bu videonun altına yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ayrıca ben Instagram'dan da günlük kısa videolar yayınlıyorum sorularınıza cevap verme amaçlı. Instagram'dan da takipte kalırsanız çok sevinirim. Her zamanki gibi bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim ve bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.